Bu epik sahneyi izleyenler veya oynayanlar bilir. 1961 yılının teknolojisiyle donanmış bir Alman SS askeri bir Amerikan restoranında milkshake içiyor. Wolfenstein oyunu Almanların 2. Dünya Savaşı'nı kazanması ve tüm dünyaya hükmetmesini konu alan alternatif bir gerçekliği konu ediyor. Tabi bayağı abartılı yönleri var. Almanlar savaştan sonra teknolojide çığır açmış. Öyle ki kafası kopan bir adamı canlandırabilmek, insansı robotlar, robot köpekler, kısa mesafe ışınlanabilen, lazer silahı kullanabilen robotlar gibi. Ama önce şu güzel sahneyi hep beraber izleyelim. Sonra da Almanların kontrolündeki Amerika sokaklarında biraz turlayalım. Hello. Come on, Peter, let's go someplace else. But Mom, we No haven't even... buts! Oh. Bitteschön. Danke. Good day, man. You, one strawberry milkshake, please. Oh, I hope you don't have a fire back there to put out. If so, I'll come back another time. I'm sure the fire can wait, Commandant. One strawberry milkshake coming right up. Fireman, I recognize your face. Very Aryan face it is too. Are you out of Station 1? There you go, Commandant. Oh, vielen Dank. Now you, show me your identification papers, please. I love strawberry milkshake. It's perhaps my favorite American thing. So simple. It's just milk and ice cream. The rest of the menu, however, I think you will need to address. I think it needs to be more German. Yes? Tell me, are you from here, John Smith? Huh? I read here that you operate out of Station 6. What is the location of Station 6? I'm unfamiliar with this station. Speak up. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. Hat das nicht Zeit? Trink grad noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Mein Gott. Oh mein Gott, das bist du. Das bist du! Blazkowicz, shut the fucking front door! Yeni Amerikan düzeninde Zafer Günü kutlamalarındayız. Her yer gamalı haçlarla donatılmış. Ama bu sahneleri izleme amacımız oyunu incelemek değil. Almanların kazandığı bir senaryoya en yakın dünyayı görebilmek. Bu oyundaki dünya teknolojik açıdan oldukça abartılı, ancak gerçeğe dair bazı fikirler edinmemizi de sağlıyor. Örneğin bu SS askerlerine Schwarze Garde ismi verilmiş. Biraz fütüristik olsalar da tam da Nazilerin yapacağı stili uydurmuş gibiler. Gerçekten de Naziler sembollerini her yere işleme konusunda meraklıydılar. Bu beyaz cübbeli insanlar gerçek tarihte de vardı. Ku Klux Klan olarak bilinen 1865'te ABD'de kurulan siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı ırkçı bir gizli örgüttü. Oyundaki senaryoda Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Güney eyaletlerini yönetmelerine izin verildi. Gelin bu ilginç diyaloğu izleyelim. So, Americans, are you going to the concert tonight? Oh, Jeb here is. He's a big fan of DK for ain't you, Jeb? Yeah, the music makes me happy. What's wrong with that, Wayne? Nothing wrong with that, Jeb. I like your style, Americans. Very good. You're part of the Reich now, subject of the great Führer. I hope for your sake you consider the Reich and all its glorious people your own. Yes, of course, sir. Sure. Let me give you some free advice. You are witnessing a new dawn for America. You have a choice in this new world, because the time will come when, how do you say, the wheat detaches from the chaff.
Have you taken your German lessons? Oh, yes, sir. Mm-hmm. Good. You, how do you say thank you in German? Oh, of course, sir. Let me see. It's, Yes. dank, Yes, out with it. dank it. My God. Was that all right? No, that was terrible. You're butchering my beautiful language. It's Danke schön, verdammt. Say it. Danke schön? Incorrect. Danke schön. Danke schön? I've heard enough. No more. I'm so sorry, sir. I'm still practicing. You will practice hard. Oh, I will, sir, and I am so sorry. Biraz yürüyünce bu büyük tekerlekli motorları görüyoruz. Dronlar ve Nazi UFO uçağı denilen Hortenho 229'lar tepemizde. Bu motosikletin ismi Monocycle. Naziler ve Wehrmacht tarafından ulaşım aracı olarak kullanılan yüksek teknoloji ürünü bir motosiklet. Sürücüyü ve araca güç veren mekanizmayı kapsayan tek bir tekerlekten oluşur. Dairesel tekerlek, sürücünün aracı kullanırken önünü görebilmesi için hafifçe sürücünün yan tarafına yerleştirilmiştir. Şehir o kadar düzenli ki Alman disiplini şehrin her yerine işlemiş gibi. Nazi propagandası da yine her yerde mevcut. Bu gördüğümüz şey de Panzerhund. İlk robotlardan biri ve 1946'da üretilmiş ve ilk kez Doğu cephesinde Ruslara karşı kullanılmış. Ancak diğerlerine göre oldukça gerçek dışı. Oberkommando ya da gerçek tarihte olduğuna yakın şekilde betimlenen en yakın şey de bu SS subayları olmuş. Karşıda Alman askerlerinin geçit törenini izliyoruz. Tarihi videolarda gördüğümüz Nazi yürüyüşleri burada da güzel yansıtılmış. Görenleri ihtişamlı, büyük, korkutucu bir gücün izlenimini veriyor. Bu silah MP-40. İkinci Dünya Savaşı'nın en sevdiğim silahı. Bu askerin elinde de geliştirilmiş versiyonu duruyor. Teknolojik açıdan değişen bir diğer silah da Luger. Bu da STG-44. Bu oyun çoğu yönden uçuk kaçık olsa da diğer yandan tam da Nazilerin yapabileceği bir alternatif evreni sunuyor. Alternatif tarihe örnek olabilecek bir diğer önemli yapım da Yüksek Şato'daki Adam serisiydi. Mihver güçlerinin 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı paralel bir evreni betimliyor. Franklin Roosevelt'e suikast düzenlenmesinden sonra mihver güçlerinin 1946'da 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı paralel bir evren. Almanların Washington'a atom bombası atmasını içeren bir dizi gelişme yarattı. Alman İmparatorluğu Avrupa ve Afrika'ya kadar uzanır ve Japon İmparatorluğu da Pasifik devletlerini oluşturur. Doğu ve Orta Batı Kuzey Amerika yaşlanan Führer Adolf Hitler'in elinin altında Büyük Nazi Reich'ı tarafından kontrol edilen bir kolonidir. Kuzey Amerika Reichsmarşalı tarafından yönetilen koloni genellikle Nazi Amerika veya Amerikan Reich olarak anılır ve başkenti New York'tur. Naziler azınlıkları avlamaya ve fiziksel ve zihinsel olarak hasta olanlara ötenazi yapmaya devam etmektedir. Almanların üstün teknolojisi kıtalar arası seyahat için görüntülü telefonların ve Concorde benzeri roketlerin kullanılmasına vurgu yapılmaktadır. Tüm bunlar bir yana genel olarak 2. Dünya Savaşı'na ilişkin şimdiye kadar yazılmış en iyi çalışma olarak kabul edilen World at Arms kitabının yazarı Alman tarihçi Gerhard Weinberg'in Visions of Victory başlıklı ince ama büyüleyici kitabında büyük devlet başkanlarının her birinin hayal ettiği savaş sonrası dünya hakkında bıraktığı ilgi çekici ipuçlarının izini sürdü. Ona göre muzaffer bir 2. Dünya Savaşı'nın devamı 3. Dünya Savaşı, ardından 4. Dünya Savaşı ve Almanya tüm dünyayı fethedene kadar devam edecekti. Avrupa'daki ilk zaferi Hitler'in İskandinavya'ya uygun gördüğü ülkelerin doğrudan ilhakı takip edecekti. Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesi, Polonya'nın acımasız genel hükümeti eski Sovyetler Birliği'ne kadar 70 derece doğu boylamına kadar tüm Rus İmparatorluğu'nun yarısından biraz fazlası kadar genişleyecek ve tüm bölge geniş bir harcanabilir köle emeği havuzuna dönüşecekti.
Japonya geçici olarak Sovyetler Birliği'nin geri kalanını alacaktı. Hitler'in Fransa ve Büyük Britanya'nın kontrolünü elinde tutmayı ve İspanya ile Portekiz'i uydu devletleri dönüştürmeyi amaçlaması dışında Mussolini'nin Roma İmparatorluğu'na yakın topraklar edinmesine izin verilecekti. Sahra altı Afrika'da Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybettiği kolonileri geri getirmeyi ve geri kalanını mağlup Avrupalı güçlerden ele geçirmeyi bekliyordu. Afrikanerliler yani Güney Afrika'da Hollanda kökenli bir Hollandaca lehçesi olan Afrikaans konuşan halk Hitler'in gönlüne göre amansız ırkçılar olduğundan Hitler Nazi yanlısı bir Güney Afrika bekliyordu. Nazilerin kontrol ettikleri her bölgede Yahudileri ve diğer alt insanları yok etmeyi amaçladıklarını söylemeye gerek yok. Ama aynı zamanda Hristiyanlığı ortadan kaldırmayı ve 4 milyon Alman askerini öldürmesi beklenen savaşlardan sağ kurtulan erkeklerin nüfusta bir azalmayı önleyecek kadar yeterli sayıda Alman kadınını hamile bırakabilmelerini sağlamak için de çok eşliliğe dayalı bir devlet politikası benimsemeyi de amaçladı. Hitler açıkça başlıca müttefikleri İtalya ve Japonya'yı çıkar ortakları olarak görüyordu. Faşist bir devlet olarak İtalya'nın yeni imparatorluğunu kalıcı olarak kurmasına izin verebilir ancak Japonya, Çin'i, Sovyetler Birliği'nin doğu yarısını, Güneydoğu Asya'yı, Orta Pasifik'i fethetmek gibi kirli bir iş yaptıktan sonra eninde sonunda fethedilecektir. Ancak miğfer kontrolünden bağımsız son büyük güç olan ABD'nin yıkılmasından sonra Weinberg Almanya'nın bu son sorunla yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadan kaldırılmasıyla nasıl başa çıkacağına dair pek bir planı olmadığını fark etti. Bunun önemli bir nedeni Hitler'in Amerikan nüfusunu Aryan askeri gücüne ciddi bir tehdit oluşturamayan ve her an içeriden çökmeye yatkın bir melez ırkı olarak sürekli küçümsemesi gibi görünüyor. 1944 sonbaharı gibi geç bir tarihte ABD'nin Avrupa hareket alanına yalnızca en fazla insan gücünü değil aynı zamanda en fazla tank, uçak ve topçu katkısını sağlamasına rağmen Hitler İngilizleri batıdaki en tehlikeli düşmanı olarak görmeye devam etti. Aslında o noktada Amerikan askeri yardımı miğfer güçleriyle savaşan her ulusun savaş çabalarını destekliyordu. Hitler'in bu konudaki körlüğü yalnızca ırkçılığın onun dünya görüşüne ne ölçüde hakim olduğunu değil, aynı zamanda muazzam cehaletini de ortaya koydu. Hitler'in Avrupa'ya yönelik orijinal stratejisi akıllıca bir şekilde Haziran 1941'deki Nazi işgaline kadar Almanya ile saldırmazlık anlaşmasını sürdüren Sovyetler Birliği'ne saldırmadan önce Batı Avrupa'nın fethinin tamamlanması çağrısında bulunuyordu. Hitler, Japonların eski müttefiklerini silip süpürene kadar Çin ve ABD ile savaşta kalmaya devam edeceğini varsaydı. Ancak Japon İmparatorluğu özellikle Nazizmin dayandığı şiddetli ırkçılık göz önüne alındığında Nazi Almanyası ile ortaklığının geçici olduğunu açıkça anlamıştı. Her şey plana göre gitmiş olsaydı Alman ordusunun bölünmez gücü Rusya'nın üzerine düşebilirdi ve Hitler'in İrlanda'dan Urallara kadar Alman egemenliği altında bir Avrupa vizyonu pekala gerçekleşebilirdi.